Evrenin en garip sorularından biri şu. Gördüğümüz bütün elektronlar gerçekten ayrı ayrı parçacıklar mı? Yoksa aynı parçacık evrenin farklı noktalarında tekrar tekrar mı görünüyor? Bu fikir John Archibald Wheeler'dan geliyor. Wheeler, bütün elektronların aynı kütleye ve aynı elektrik yüküne sahip olmasından yola çıktı. Kuantum fiziğinde aynı türden parçacıklar temelde birbirinden ayırt edilemez. Yani bir elektronu diğerinden ayıran özel bir kimlik işareti yoktur. Özdeş parçacıklar kuantumda ilkesel olarak ayırt edilemez. Wheeler'ın sorusu bu yüzden çok radikaldi. Elektronlar bu kadar aynıysa, ya gerçekten hepsi aynı elektronsa? Bu düşünceye göre evrende tek bir elektron vardır. Fakat bu elektron düz bir çizgide ilerlemez. Uzay zaman içinde çok karmaşık, dev bir yol çizer. Uzay zaman dediğimiz şey, uzay ve zamanın birlikte düşünülmesidir. Yani sadece nerede sorusu değil, aynı zamanda ne zaman sorusu da işin içindedir. Şimdi evreni bir film gibi düşünün. Biz her an bu filmin tek bir karesine bakıyoruz. Eğer tek elektronun yolu bu kareyi birçok yerden kesiyorsa, biz o kesişimlerin her birini ayrı bir elektron gibi görürüz. Yani aslında gördüğümüz şey, tek bir parçacığın farklı anlardaki izleri olabilir. Fikrinin en ilginç kısmı pozitronlarla ilgilidir. Pozitron, elektronun antimadde karşılığıdır. Kütlesi elektronla aynıdır ama elektrik yükü terstir. CERN de pozitronu, elektronla aynı kütleye sahip fakat zıt elektrik yüklü anti-elektron olarak açıklar. Feynman'ın anlattığı yoruma göre, zaman yönü tersine dönmüş bir elektron bize pozitron gibi görünebilir. Ancak evrende elektronlar, pozitronlardan çok daha fazladır. Eğer bütün elektronlar ve pozitronlar tek bir kusursuz yolun ileri ve geri dönüşleri olsaydı, bu dengenin daha farklı görünmesi beklenirdi. Bu yüzden tek elektron evreni bugün kabul edilmiş gerçek bir evren modeli değildir. Ama yine de çok güçlü bir düşünce deneyidir. Bazen parçacık dediğimiz şey, uzay zamanda çizilmiş büyük bir yolun bize görünen küçük bir kesitidir. Evren, trilyonlarca ayrı parçacıktan mı oluşuyor? Yoksa tek bir kozmik yolun sayısız farklı görünümünden mi?